Dünya çapında bir popülerliğe sahip olan, hemen hemen herkesin bildiği küresel ölçekte bir oyun. Düşen blokları yatay bir şekilde sıralayarak kaybolmalarını sağladığımız, bloklar tavana ulaşmadan önce olabildiğince fazla puan toplamaya amaçladığımız bir bulmaca oyunu. Belki de dünyanın en basit oyunlarından biri olarak görülür. Peki gerçekten de öyle mi? Biz bu kadar basit görünen bir oyun hakkında aslında ne biliyoruz? Koltuklarınıza iyice yerleşin ve şaşırtıcı bir yolculuğa hazır olun. Çünkü bu hikaye, görünenin çok ötesindeki hayret verici bir hikaye. Bu hikaye, Tetris'in hikayesi. Daha önce tanıtımını yaptığım Vision Glow'a yoğun ilgi olmuş. O yüzden marka bu videoma da sponsor olmak istedi. Vision Glow, oyun konsolları, TV Box cihazları veya bilgisayarlarınızla çalışan, televizyonunuzun veya herhangi bir monitörünüzün arkasına kolayca monte edip kullanmaya başlayabileceğiniz bir ambiyans aydınlatma ürünü. Ekranda yer alan renkleri algılayıp duvara bu renklerle uyumlu renkleri yansıtarak hem oldukça güzel bir ambiyans oluşturuyor hem de oyun oynama veya film izleme keyfinizi önemli ölçüde arttırıyor. Vision Glow, kendi özel yazılımı sayesinde bu renk senkronizasyonu konusunda oldukça başarılı ve LED kalitesi de gayet tatmin edici seviyede. Ürünü kullanmaya başladığımdan beri film izleme keyfimin ciddi şekilde arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Açıklamalarda verdiğim linklerden markanın diğer ürünlerini de inceleyebilirsiniz. Şok indirim koduyla tüm ürünlerde geçerli %5 indirimden de yararlanabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Tetris, 1985 yılında Rus tasarımcı Alexey Pashnov tarafından yaratılan ve oyuncuların seviyeleri temizlemek için düşen blokları stratejik olarak döndürmelerini sağlayan bir video oyunu olarak tasarlandı. Pashnov oyunun adını her blokta bulunan 4 kareyi ifade eden Yunanca tetra örnekini tenis kelimesiyle birleştirerek oluşturduğunu söylemişti. 1985 yılı Sovyetler Birliği yani bugünkü Rusya ve çevre ülkeleri kapsayan bölge için dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu yıl ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısında önemli değişikliklerin başlangıcıydı. 1985 yılında Mikhail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin lideri oldu. Gorbaçov döneminin önde gelen politik figürlerinden biri haline geldi ve ülkeyi normalleştirmeye yönelik önemli reformlar başlattı. Gorbaçov, ekonomik sistemdeki verimsizlikleri gidermek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla perestroika politikasını uygulamaya koydu. Bu reformlar, daha fazla piyasa ekonomisi unsurlarının ve özel girişimlerin teşvik edilmesini içeriyordu. Glasnost politikası, daha fazla şeffaflık ve halka açıklık getirerek medya özgürlüğünü ve siyasi meselelerde daha fazla açıklık ve tartışma ortamını teşvik etti. Bu, daha önce tabu olarak görülen konuların kamuoyu önünde tartışılmasına olanak tanıdı. Glasnost ve perestroika politikaları, toplumda büyük kültürel ve toplumsal değişikliklere yol açtı. Sansürün azalması, daha önce yasaklanmış kitapların ve filmlerin yayınlanması, fikirlerin daha özgürce ifade edilmesi gibi değişiklikler, Sovyet halkının dünya görüşünü ve yaşam tarzını etkiledi. Bu dönemde yaşanan değişimler, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına ve 1991'de bağımsız devletlerin ortaya çıkmasına giden yolu hazırladı. Bütün bunların Tetris'le ne ilgisi var? Çünkü o yıllarda yaşanan değişimlerin Tetris'in ortaya çıkmasından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi var. Yaşanan dönüşümler, Tetris oyununun yaratılması ve küresel başarısını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Sovyetler Birliği'nde 1980'lerde bilgisayar teknolojilerine olan ilgi artmıştı. Tetris'in yaratıcısı Alexey Pashnov bu teknolojik ortamın bir ürünüdür. Moskova'daki bir bilgisayar araştırma merkezinde çalışan Pashnov, Tetris'i bir programlama egzersizi olarak geliştirdi. Tetris'in yaratılması ve yayılması sadece bir oyunun teknik başarısı değil, aynı zamanda o dönemde Sovyetler Birliği'nde yaşanan geniş çaplı toplumsal ve kültürel değişimlerin bir yansımasıydı. Tetris, dünya çapında kültürel etkileşimi teşvik eden bir fenomen haline gelmişti. 1985 yılı teknoloji ve bilgi işlem alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdi. Bilgisayarlar, yazılımlar ve ağ teknolojilerindeki ilerlemelerle modern teknolojinin şekillenmeye başladığı bir zaman. Kişisel bilgisayarlar giderek daha fazla popülerlik kazanmış ve evlerde, okullarda ve iş yerlerinde yaygınlaşmaya başlamıştı. Apple bu dönemde
Macintosh bilgisayarını piyasaya sürmüş, Microsoft ise Windows 1.0 işletim sistemini tanıtmıştı. IBM de PC pazarında önemli bir oyuncu olarak yer almaya devam ediyordu. İnternet teknolojileri gelişmeye başlamış, ancak henüz genel kullanıma açılmamıştı. Cep telefonları bu dönemde henüz yaygın değildi. Ancak Motorola gibi şirketler tarafından mobil telefonların geliştirilmesi devam ediyordu. Motorola Dynatek, 1980'lerin ortasında piyasaya sürülen ilk ticari cep telefonlarından biriydi. Yazılım endüstrisi, kullanıcı dostu grafik arayüzlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla büyük bir dönüşüm geçiriyordu. Microsoft Word ve Excel gibi ofis yazılımları, iş ve eğitim alanlarında giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştı. Nintendo, 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde sonradan efsaneleşecek olan Nintendo Entertainment System yani NES oyun konsolunu piyasaya sürmüştü. Bu konsol, Super Mario Bros. Gibi ikonik video oyunlarının da tanıtılmasına sahne olmuş ve geniş kitleler tarafından büyük ilgi görmüştü. 1980'lerin başlarında arcade oyunları zirveye ulaşmıştı. Pac-Man ve Space Invaders gibi oyunlar gençler arasında büyük popülerlik kazandı ve sosyal buluşma noktaları haline gelen oyun salonları, bu oyunların oynandığı ana mekanlar oldu. Commodore 64 gibi ev bilgisayarlarının yaygınlaşmasıyla bilgisayar oyunları da popülerlik kazanmaya başladı. Bu dönemde geliştirilen bilgisayar oyunları daha karmaşık senaryolar ve gelişmiş grafikler sunmaya başladı. Tetris 84'te yaratıldıktan sonra 1985'ten itibaren batıya yayılmaya başladı. Basit ama bağımlılık yapan bulmaca oyunu, oyun dünyasındaki mevcut trendlere yeni bir soluk getirdi. Tetris, dünya çapında bir fenomen haline geldi. Doğu ve Batı arasındaki kültürel değişimde bir köprü görevi gördü ve Soğuk Savaş döneminde bile geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Tetris, o zamana kadar popüler olan aksiyon ve macera oyunlarından farklı olarak, strateji ve hızı birleştiren yeni bir oyun mekaniği sundu. Oyunun basitliği, her yaştan ve her düzeyden oyuncunun kolayca erişip oynayabilmesini sağlamıştı. Tetris, bilgisayarlar ve oyun konsolları arasında köprü kurarak platformlar arası popüler bir oyun haline geldi. Ayrıca oyunun psikolojik yararları üzerine yapılan çalışmalar, Tetris'in bilişsel beceriler üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi. Bu şekilde Tetris, 1980'lerin oyun dünyasında hem teknolojik hem de kültürel olarak önemli katkılarda bulunarak video oyunlarının evriminde belirleyici bir rol oynadı ve oyun endüstrisinin globalleşmesine önemli ölçüde katkı sağladı. Tetris hemen hemen her bilgisayar ve elektronik oyun sistemi için piyasaya sürülmüştür ve genellikle bir klasik olarak saygı görür. Çok sayıda devam oyunu üretilmiş olmasına rağmen Tetris oyunları neredeyse her zaman aynı oyun mekaniğine sahip oldu. Tetris serisi lisans hakları ile ilgili yıllarca süren davalara maruz kaldı ancak bu durum oyunun Nintendo'nun Game Boy'unda yer almasını ve burada yıldızlaşmasını engellemedi. Basit kurallar üzerine inşa edilen Tetris, şimdiye kadar yapılmış en büyük video oyunlarından biri olarak kendini kanıtlamıştır. Aralık 2011 verilerine göre 202 milyon kopya satarak en çok satan video oyunu serilerinden biri haline gelmiştir. Game Boy versiyonu 35 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmuştur. Tetris 65'ten fazla platformda mevcut olup en çok taşınan video oyunu olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştır. Tetris popüler kültürde kök salmıştır ve popülerliği video oyunları alanının ötesine uzanır. Oyun aynı zamanda teorik karmaşıklığını analiz eden ve bir seansın ardından insan beyni üzerindeki etkisini, özellikle de Tetris etkisini gösteren çeşitli araştırma çalışmalarına konu olmuştur. Tetris etkisi, Tetris oyununu oynadıktan sonra oyuncuların nesneleri zihinsel olarak düzenleme eğilimi göstermesiyle ilgili bir fenomendir. Oyunu oynayan kişiler, gerçek dünyada karşılaştıkları nesneleri Tetris bloklarını yerleştirir gibi düzenlemeyi hayal edebilirler veya uyurken ya da gözlerini kapattıklarında Tetris bloklarını görebilirler. I played Tetris for 5 minutes. Yeah. I still see falling blocks in my dreams. This game isn't just addictive, it stays with you. It's poetry, art and math all working in magical synchronicity. It's the perfect game. Bu fenomen, zihnin görsel imge ve görevlerle nasıl yoğun bir şekilde meşgul olabileceğini ve bu tür bir etkinlikten sonra bile belirli görsel desenleri ve görevleri
nasıl sürdürebileceğini gösterir. Tetris etkisi sadece eğlenceli bir oyunun ötesinde zihinsel süreçler ve insan davranışı üzerine derinlemesine bilgiler sunan bir fenomen olarak incelendi. Bu etki, modern bilişsel bilim ve psikoloji çalışmalarında sıkça referans olarak kullanılan ilginç bir örnek teşkil eder. Şimdi Tetris'in meydana gelme sürecine geri dönelim. Alexey Pashnov, 1979 yılında Sovyet Bilimler Akademisi Bilgisayar Merkezi'ne konuşma tanıma araştırmacısı olarak katılmıştı. Yeni donanımların yeteneklerini test etmekle görevlendirilmiş olsa da, tutkusu bilgisayarları insanları mutlu etmek için kullanmaktı. Pashnov, endüstrinin bilgisayarı olan Elektronika 60 üzerinde birkaç bulmaca oyunu geliştirdi. Pashnov'a göre oyunlar insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlıyor ve normalde fark edemeyeceğimiz şeyleri, örneğin düşünce tarzlarını ortaya çıkarıyordu. Pashnov 1984 yılında çocukluğundan kalma pentominoları içeren favori bulmaca oyununu yeniden yaratmaya çalışırken, oyuncuların sıraları doldurmak için çevireceği rastgele parçalardan oluşan bir oyun hayal etti. Pashnov, oyunun 12 farklı şekil varyasyonuyla gereksiz yere karmaşık olacağını düşündü. Bu yüzden konsepti 7 çeşidi olan tetrominolara indirgedi. Pashnov oyuna Tetris adını verdi. Elektronika 60'ın grafik arayüzü olmadığından Pashnov alanı ve parçaları boşluk ve ayraç kullanarak modelledi. Tamamlanan satırların ekranı hızla doldurduğunu fark eden Pashnov, bunları silmeye karar vererek Tetris oyununun önemli bir parçasını yarattı. Tetris'in bu ilk versiyonunda puanlama sistemi ve seviye yoktu. Ancak bağımlılık yapıcı niteliği onu Pashnov'un yarattığı diğer bulmaca oyunlarından ayırıyordu. Pashnov, oyunu Elektronika 60 üzerindeki RT11 işletim sistemi için Pascal kullanarak yazdı. Pashnov, Tetris'in ilk oynanabilir versiyonunu 1985 civarında tamamlamıştı. Oyunu meslektaşlarına sundu ve onlar da kısa sürede bağımlısı oldular. Bilim Akademisi'ndeki ofislere nüfuz etti ve birkaç hafta içinde bilgisayarı olan her Moskova enstitüsüne ulaştı. Pashnov, Tetris'i Elektronika 60'tan daha kaliteli bir ekrana sahip olan IBM kişisel bilgisayarına uyarlamaya çalıştı. Bilgisayar becerileriyle tanınan 16 yaşındaki lise öğrencisi Vadim Garasimov'u işe aldı. Garasimov, Tetris'i birkaç hafta içinde IBM PC'ye uyarladı. Renk ve skor tablosu ekledi. Tetris'in yaratıcısı Alexey Pashnov, oyunun küresel başarısını sağlamak için yeterli iş dünyası bilgisine sahip değildi ve Sovyetler Birliği'nin sıkı telif hakkı yasaları nedeniyle oyununu yurt dışına ihraç etmek zorlu bir süreçti. Pashnov bu süreçte üstü Viktor Brjabrin'den yardım aldı ve Tetris'i 1986'da Macaristan'daki bir şirkete gönderdi. Buradan da oyun Avrupa'ya yayıldı. İngiliz yayıncı Robert Stein, Tetris'in potansiyelini fark ederek lisans haklarını almak için harekete geçti ancak bu süreçte Sovyet yetkililerle karmaşık müzakereler yaşandı. Stein, Sovyetler Birliği ile resmi bir anlaşma yapmadan önce oyunun haklarını iki batılı şirkete sattı ve bu durum daha sonra ciddi hukuki problemlere yol açtı. Sonuçta Stein, Sovyet yetkililerle lisans üzerine bir anlaşma yapmayı başardı ve Tetris, Batı pazarında büyük bir başarı elde etti. Ancak Pashnov, oyunun finansal başarısından pay alamadı. Onun için önemli olan oyunun dünya çapında sevilmesiydi. Bu ilginç ve biraz da trajik hikaye, insan hikayelerini birbirinden güzel mini belgesellerle anlatan Bentropi kanalında yakında detaylı olarak incelenecek. Arkadaşım bu karmaşık lisans anlaşmaları, Pashnov'un karşılaştıkları zorluklar ve Tetris'in küresel pazarda nasıl bir fenomen haline geldiği konularını ayrıntılı bir şekilde ele alacak. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Tetris'i incelemek için uzun saatler harcayan bazı matematikçiler vardı. Bununla birlikte aslında oyunun matematiksel özellikleri hakkında başlarda çok az şey biliniyordu. Oyunda oyuncular karelerden yapılmış farklı şekillerdeki kuyrukları, kareler bir sıra dolana kadar eşleştirmelidir. Böylece o sırayı yok edebilirler. Fakat bu oyunu özel kılan şey rastgeleliğin doğasıydı. Çünkü şekiller tamamen rastgele geliyordu. Bu yüzden hiç kimse Tetris'i teorik olarak kazanamazdı. Yani sonsuza kadar Tetris oynamak imkansızdı. Ancak yine teorik olarak ideal koşullarda asla kaybetmezsiniz. Yani Tetris'in kurallarını esnetirsek ve şekillerin geliş hızını sabit tutarsak ve bir de yeterli alan verirsek,
hiç kaybetmeden sonsuza kadar Tetris oynamak mümkündür. Şimdi gelin Tetris'in matematiğine derinlemesine bir bakış atalım. Orijinal Tetris'in oyun alanı 10 kare genişliğinde ve 20 kare yüksekliğinde bir dikdörtgendir. Oyunda 7 çeşit taş vardır. I, J, L, O, S, T ve Z tipi taşlar. Bunlara Tetromino adı verilir. Tetris'in orijinal Game Boy Color ve çoğu özel el oyunundaki versiyonları siyah beyaz veya gri tonlamalı grafikler kullanıyordu. Ancak çoğu popüler versiyonda her farklı şekil için ayrı bir renk vardır. Tetris Company'nin 2000'lerin başındaki standartizasyonundan önce bu renkler uygulamadan uygulamaya büyük ölçüde değişiyordu. Fakat şu an size gösterdiğim yapı Tetris'in temel yapısı ve renkleridir. Şimdi önce basit bir şekilde düşünelim. Eğer oyun bize sadece bir çeşit taş verseydi ne olurdu? Mesela sadece O tipi taş verseydi bunları kolayca yan yana yerleştirirdik ve böylece bir döngü oluşurdu ve eğer herhangi bir oyunda bir döngü varsa oyunu asla kaybetmeyiz. Çok basit göründü değil mi? Ancak durum daha karmaşık bir hal alabilir. Mesela oyun bize şu en zorlu şekillerden biri olan S tipi taşlardan verirse ne olur? Yine oyunda hayatta kalabilir miyiz? Aslında cevap evet. Şu anda ekranda gördüğünüz şablona göre 5. S karosunda bir döngü oluşur. Tetris oyununda stratejik düşünme ve tetrominoların yerleştirilmesi çok önemlidir. Özellikle de S şeklindeki tetrominolar söz konusu olduğunda. Şimdi size S şeklindeki tetrominoların Tetris tahtasına nasıl yerleştirileceğini ve bu yerleşimin oyun üzerinde nasıl etkiler yaratabileceğini göstereceğim. İlk olarak S şeklindeki bir tetrominoyu düşünün. Bu blok diğer bazı tetrominolara göre yerleştirilmesi daha zor olabilir çünkü tek başına bir satırı tam olarak dolduramaz. Görsel olarak düşünürsek bu tetromino dikey olarak döndürüldüğünde altta ve üstte boşluklar bırakır. Bu da tam bir satır oluşturmayı zorlaştırır. Bu blokların yerleştirilmesi oyunun ilerleyişini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin S tetrominosunu oyun tahtasının sol veya sağ sütunlarına yerleştirmek, bu sütunlarda blok birikmesine ve yükseklik farklarına neden olabilir. Bu durum oyun alanında düzensiz boşluklar oluşturarak ileride tam satırlar oluşturmayı zorlaştırabilir. Matematiksel olarak eğer oyun sırasında 120'den fazla S tetrominosu yerleştirmek zorunda kalırsak, bu blokların yarattığı boşluklar nedeniyle oyunu kaybetme riskimiz artar. Dolayısıyla Tetris oynarken bu S şeklindeki blokların yerleştirilmesine özel dikkat göstermek ve mümkün olduğunca diğer bloklarla kombinasyonlar oluşturarak boşlukları minimize etmek önemlidir. Bu matematiksel analiz Tetris oyununda S şeklindeki tetrominoların stratejik yerleştirilmesiyle ilgili bir modeli açıklıyor. Bu modelde oyunda ölüm olarak tanımlanan durum, iki bitişik sütundaki hücre farkının 20'yi aşması halinde gerçekleşir. Bu sütun yüksekliklerindeki büyük dengesizlikten kaynaklanır ve oyunun sonlanmasına yol açabilir. Bu denklemler oyun alanının belirli bir bölgesindeki S tetrominolarının yerleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkabilecek maksimum ve minimum hücre sayılarını gösterir. Böylece tetrominoların sütun yüksekliklerini nasıl etkileyebileceği ve oyun sonucunu nasıl değiştirebileceği hesaplanabilir. Gerçek oyunda ise oyun makinesi oyuncuların hareketlerine yanıt vermez. Makineler sadece rastgele taşlar üretir. Bu nedenle alternatif olarak S ve Z taşlarından oluşan bir dizi elde etme olasılığı küçüktür. Ancak bu olasılık hala mevcut olduğundan teknik olarak her Tetris oyununun bir sonu olduğu sonucuna varabiliriz. Muhtemelen kafanızı karıştırmış olan bu uzun ve formüllere dayalı detaylı analizin özeti şudur: Tetris'i yenemezsiniz. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Yes! Evet, Tetris basit görünen fakat derinliklerinde sınırsız stratejiler barındıran sadece bir oyun olmanın ötesinde kültürel bir simgedir. Çocukluk anılarımızda, oyun salonlarının gürültüsünde, el konsollarımızda ve bilgisayar ekranlarımızda hep bir yer edinmiş durumdaydı. Şimdi bu videoyu izlerken
Sadece düşen blokları yan yana dizmekten ibaret gördüğümüz bu oyunun aslında nedenli karmaşık matematiksel temeller ve stratejik düşünce gerektirdiğini gördünüz. Oyunun yaratıcısı Alexey Pashnov'un basit bir fikirden evrensel bir fenomene dönüşen bu eseri, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkilemeyi başardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızla videonun altını zenginleştirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.